Merhaba arkadaşlar. Serdar Kıcıklar Karikatür Mizah kanalıma hoş geldiniz. Karikatür sanatının temel eğitim kapsamındaki Karikatüre Başlangıç serisi derslerimizin 7.'si olan Duruşlar ve Hareketler konusunun 3. alt başlığı olarak ele alacağımız duruş ve hareket çeşitliliği çalışmaları ile devam ediyoruz. Böylece karikatür sanatının bu önemli konusu olan duruşlar ve hareketlere 3 dersimizi ayırmış oluyoruz. İnsanların duruş ve hareketlerini konusuna göre anatomik olarak yerinde ve doğru çizdiğimizde karikatürümüze güçlü bir kimlik ve anlam kazandırması açısından önemlidir. İnsan figürü üzerinden yürüttüğümüz bu karikatür deseni çalışmaları, beden dili olarak ifade edilen hareket ve jestlerin kişilerin ne hissettiğini anlamamız, bu duyguyu yansıtmamız bakımından önemli bir iletişim kaynağıdır. Karikatürde duruşlar ve hareketlerin duygu halini yansıtması açısından ellerin rolü büyüktür. Ellerimizin hareketleri yüz ifade biçimleri ile birlikte duruş, hareket ve jestleri destekler niteliktedir. Tüm beden de buna eşlik eder. Dolayısıyla beden bir bütündür. Tüm duygularımızı bu enstrüman ile doğru bir şekilde kullanarak, hayal ve analiz ederek, bunu çizgilerimize yansıtarak keyifli karikatürler çizebiliriz. Önceki derslerimizde de anlattığım gibi figürleri anatomik olarak doğru çizmek için geometrik ve oval formlarla oluşturduğumuz çöp adamları araştırma çizgileriyle desene dönüştürüp doğru olan o tek çizgiyi bulup netleştirmiştik. Bu çalışmaları pekiştirmek için bol bol duruş ve hareket eskizleri yapmalıyız. Geçen dersimizde temel olan duruş ve hareketlerden yürüyen, koşan, duran insan figürlerini çizmiştik. Gelin şimdi bunları çeşitlendirerek zenginleştirelim. Evet arkadaşlar, düşünme eylemi için düşünen bir adam çiziyorum. Zamanınızı almamak için önceden hazırladığım çöp adamları karikatür desenine dönüştürüyorum. Bunu yaparken de her zamanki gibi araştırma çizgilerini kullanıyorum. Karikatürümüze dikkat ederseniz çöp adamımızın geometrik ve oval form çizgilerini rehber olarak alıyor ve düşünen adam figürünün kıyafetlerini çiziyorum arkadaşlar. Şimdi de uyarıda bulunma eylemi için bir karakter çiziyoruz. Yoruma açık, öğüt veren veya tehdit eden. Duruş, hareket ve jestlerin yanı sıra yüz ifadesinin birbirini destekler nitelikte olduğunu da görüyorsunuz.
Araştırma çizgilerini tek çizgiye dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu duruş, hareket ve ifadede karakterimiz üzülüyor. İşlerin kötü gitmesi, pişmanlık ifadesi, duruş, hareket ve jestlerin birbirini tamamlıyor olması önemli arkadaşlar. Ağlama eylemini çiziyoruz arkadaşlar. Genellikle bu ağlama tipi çocukların yaptığı sevimli, sempatik bir hareket. Ellerin yumruk yapılıp gözlerin ovalanması, sembol olmuş bir çocuk ağlaması bu. Kahkahalarla katıla katıla gülen bir karakter çiziyoruz. Bu duruş ve harekette karakterimizin gülmekten karnına ağrılar girmiş, gözler yumuk bir şekilde ağzı kulaklarında olarak çiziyoruz. Keşke bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz o içten organik gülebilme modunda olabilsek arkadaşlar. Bu duruş ve harekette karakterimizin yaptığı jest, emretme eylemi için takınılan kızgın bir tavır. Baş yukarı doğru kalkmış, üstten bir bakış, göğüs dışarıda, sağ el öne doğru gergin, sert bir şekilde işaret ediyor. Tırnak içinde çık dışarı ifadesi. Çizdiğimiz duruş ve hareketlerin bitmiş desenlerini çinilenmiş olarak göreceksiniz. Ayrıca çöp adamları oluştururken geometrik ve oval formların desen üzerinde nasıl kullanıldığını görmeniz açısından kırmızı kalemle işaretledim arkadaşlar. Duruşlar ve hareketler konusuna devam ediyoruz. Yeni bir sayfada açıyoruz arkadaşlar. Son olarak 3 duruş ve hareket daha çiziyoruz arkadaşlar. Önce bir futbolcu karakterimizin topa nasıl vurduğunu tespit edelim. Sağ ayakla topa hızlıca vurulurken vücudun öne doğru kaykıldığını, ellerin güç almak için arkaya doğru savrulduğunu görüyoruz. Bu arada top ortalıkta görünmüyor. Muhtemeldir ki futbolcumuz topa çoktan voleyi vurmuş, topu da ağlara göndermiş.
Bir diğer figüre geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gardını almış bir boksör, ayakları yere sağlam basıyor, vücudu dengeli, rakibini hazır bekliyor pozisyonda. Gördüğünüz gibi çöp adamlarla çalıştığımızda çizme işi nasıl da kolaylaşıyor arkadaşlar. Yeter ki siz ne çizeceğinize, figürleri nasıl konumlandıracağınıza, oval ve geometrik formları nasıl kullanacağınızı önce hayal edin, sonra karar verin. Duruş ve hareketler konusunda son figürümüzü çiziyoruz arkadaşlar. Karakterimiz tempolu koşan bir sporcu görüntüsünü veriyor. Siz nasıl yorumlarsanız. Hatırlayın 6. dersimizde koşan insan figürünün el ve ayaklarının ritmik olarak nasıl hareket ettiği, el ve ayaklara nasıl yön verildiğini anlatmıştım. Bu koşma biçiminde biraz daha yaylanarak koşma eylemi söz konusu olan, şöyle ki sol el öndeyken sol ayak arkaya doğru, sağ ayak öndeyken sağ elin arkaya doğru ritmik hareketi koşma eyleminin görüntüsünü oluşturmaktadır. Bu çalışma için duruş ve hareketlerin bitmiş desenlerini çinilenmiş olarak görelim arkadaşlar. Ayrıca çöp adamları oluştururken geometrik ve oval formların desen üzerinde nasıl kullanıldığını görmeniz açısından kırmızı kalemle işaretledim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Çizgiyle ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.